Bu akşam yokum. Yarın yürüyüşümüz var, oraya gideceğim, tamam mı? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir ekiple tanışacağız. Trekking ekibi. Onlarla bugün bir trekking etkinliği yapacağız. Ben de açıkçası gruptan sadece bir tane arkadaşı tanıyorum. Hepsiyle yeni tanışacağım. Otobüsün kalkacağı durağa doğru gidiyorum. Bugün de hava karlı. 26 Mart'ta böyle bir hava inanılmaz. Şöyle de göstereyim. Yerlere bakarsanız gece kar yağmış. Evet. Hadi oğlum. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın. 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 Evet, şu anda otobüs durağından ayrıldık. Bolu Ankara E5 karayolundan doğru Eskiçağ, Kındıra'ya doğru yola çıktık. Gidiyoruz ve oradan da trekkingle birlikte Eskiçağ'a iniş yapacağız. Yaklaşık 13 kilometrelik bir güzergah olacak ve 1400 rakıma da tırmanmış olacağız bu sayede. Size bu grupta ilk defa tanıştığımı söylemiştim durağa geçerken. Bir arkadaşımı tanıyorum demiştim. Gülşah Hanım sağ olsun beni davet etti. Merhaba. Ona da bu nazik davetinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaklaşık bir 15 kilometre Eskiçağ köyünde sonlandıracağız. Yürüyüşümüzün tamamı kar üstünde olacak. Eskiçağ'dan bahsedeyim biraz. Burası eski bir Osmanlı köyü. Osmanlı'dan kalma hamam var. Restore edilmiş. Yine aynı şekilde cami var. Tabii şu anda yaşayan oldukça azalmış durumda. Şimdi yürüyüşümüzün sonunda Eskiçağ'da noktaladıktan sonra otobüsümüze binerek Yeniçağ'a geçeceğiz. Orada göl çevresinde küçük bir tur, fotoğraf molası vereceğiz. Bugün aramıza katılan 2 tane yine arkadaşımız var. Onları tanıyalım, ondan sonra devam edelim. Ersoy Bey buyurun. Evet, benden bahsediyorum. Evet, ben Engin Ersoy'dan, Mudurnu'dan katılıyorum. Yaklaşık 8 yıldır Mudurnu'da yaşıyorum. Orada da kendi çapımda trekking, bisiklet turları düzenleyerek aynı zamanda da YouTube kanalım var. İşte vloglar çekiyorum bir taraftan. Ve bu tip etkinlikleri tek başıma yürütüyordum. Gülşen Hanım sağ olsun beni davet etti. Bu hafta da böyle etkinlik olunca duyduk. Tamam dedik, hadi geliyoruz. Velhasıl sizlerle tanıştığım için de ben de çok memnun oldum. İsmim Yıldız. Ben de ilk defa geliyorum. Doğayı seviyorum da ben biliyorum diyorsun. Bizimle ilk defa. Tamam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Buyurun. Evet, ekip başkanı yürüyüşe başladığımızı belirtti. Bizler de yavaş yavaş artık yol almaya geçiyoruz. Güzergah içerisinde yine sizlere içerik üretmeye çalışacağım. Tekrar görüşeceğiz. Aynı Abant videosunda olduğu gibi iz olmayan bir yerden gidiyoruz. Ama bugün izi açan çok ekip var. O yüzden ben o kadar yorulmayacağım herhalde. Yola çıktığımızdan beri tırmanıyoruz. Yolun en başını söylemiştim. 1400 rakıma tırmanacağız diye. Bu tırmanışımız hala devam ediyor.
ciddi bir tırmanış gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 rakım kadar. Daha sonrasında böyle ağaçların altına geldik. Grup mola verdi. Biraz çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Biraz nefes alacağız. Gülşen Hanım'ın cevizlerinden yiyeceğiz. Sonra da yavaş yavaş devam edeceğiz. Evet. Biraz şimdi dinleniyoruz. Ayaküstü dinlenmece. Az önceki moladan sonra biraz hareketli tempoyla geldik buraya kadar. Şimdi yavaş yavaş da devam edeceğiz biraz sonra. Doğayı seviyorum. Şu anda yaklaşık 1300 rakımdayız. Kar yoğunluğu oldukça arttı. Muhammed kaç kilometre oldu? 5,5 olmuş. Ay ben daha çok olduğunu zannetmiştim. Evet, ben de 7 kilometre civarında olduğunu düşünmüştüm ama O hissedilendir ya. Hayaller var ya. konuşmalardan fark etmişsinizdir. Herkes için bir hayal kırıklığı oldu 5,5 kilometre. Tabii 13 kilometrenin karşılığında 5,5 kilometrede olmak insanlara hayal kırıklığı yaşattı. Evet, artık 1400 rakımı gördük diyebiliriz. Ve bundan dolayı da kar gerçekten yoğunlaşmış durumda. Az önce bir mola verdik. Yemeklerimizi yedik. Şimdi tekrar yürüyüşe başladık. Evet, çok zorlu bir bölgeden geçtik az önce. Şimdi de artık güzergahın da artık son raddesinde gerçekten çok zorlayıcıydı. Herkes çok bunaldı. Ama artık rakım yavaş yavaş düşmeye başladı. Biraz rahatladık, nefes aldık ya.
Evet, az önce belirttiğim gibi yavaş yavaş iniş yoluna geçmiştik. Burada da ufak bir mola verildi. Biraz kopmalar olmuştu gruptan. Ama şimdi toparlandık, yolumuza devam edeceğiz. Tekrar görüşeceğiz. YouTube kanalı abone olmayı unutmayın. Süleyman Bey ile beraberiz. Selam. Şu anda yürüyüşün kaçıncı kilometresindeyiz? Benim 25 oldu. Evet, şu anda Kartopu Savaşı için sessizce geçiyoruz. Evet, biraz Kartopu Savaşı yaptık. Biraz eğlendik. Güzergah da rahatladığı için herkeste de tabii bir ferahlama söz konusu. Kartopu bile oynadık. Evet. Aa, yeni görmüşüz. Evet. Evet, nihayet normal karasal bir yola indik. O kadar yoğun bir kar beklemeden çıkmıştık aslında yola. Yüzdüğümüz kilometre ile izlediğimiz kilometre farklıydı. Yani yaklaşık 13 kilometrelik bir turdu bu. Fakat şimdi arkadaşlarla o esprimiz oldu. Hissedilen 35 kilometre. Evet, eski çağda tarihi hamamın önündeyiz. Hı? Arkadaşlar, 13 kilometrelik parkurumuzu tamamladık. Şimdi de burası tabii eski çağ denilen bir ilçe burası. Zamanında Caka Bey tarafından buranın fethi gerçekleştiriliyor. Eski çağ olunca ismi, her şey burada tarihi oluyor. Her şey eski oluyor. Burada da şu anda tarihi bir kahvehanenin içerisindeyiz. Şimdi burada da dostlarımızın yürüyüşle alakalı duygularını almak istiyoruz. Sizce bugün yürüyüş nasıldı? Dostluk, enerji patlaması, macera, Heyecanlı. şahane. Odun ateşinde çay. Patika her yerde. Ekstrem. Tarifsiz. Anlatılmaz. Yaşanır. Sonu sıcak. Muhteşem. Tavşan kanı çay. Enerji. Tarihin içinde yolculuk. Beğendim. Baharda kış. Huzur. Nostaljik. Evet, genel duyguları aldık. Şimdi Yeni Çağ Göleti'ne doğru devam edeceğiz. Size de birkaç görsel üretmeye çalışacağız. Devam ediyoruz. Yeni Çağ Gölü'ne geldik. Burada kuş gözlem kulesi yapılmış durumda. Orada da fotoğraflar alacak arkadaşlar. Daha sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Burada drone uçururken drone ağaçlara takıldı. Ağaçta kaldı. Kurtarmak için itfaiye çağırdık. Zemin ıslak ve normal çimenlik bir zemin.
burada aracın ilerleyemeyeceğini söyledi. Daha sonrasında kepçe çağırmaya çalıştık. Fakat kepçe de aynı şekilde zemin konusunda sıkıntı yaşayacaktı. Yeniçağ Belediyesi'nde çalışan bir itfaiyeci arkadaşım cengaver bir şekilde çıktı ağaca ve drone'u kurtardı. Yere düşmeden de yakaladık. Denedim, drone çalışıyor. Bu arada da geldiğimiz otobüsün başka bir servisi vardı. Oraya yetişmesi gerekiyordu. Beraber geldiğimiz arkadaşlara gitmelerini söyledim. Çünkü buradaki işin ne kadar süre tutacağını bilmediğimiz için kimseye de burada sadece bir drone için alıkoymaya hakkımız da yoktu zaten. Onlar gittiler. Benim çocukluk arkadaşım var Ergün. İnsanın böyle yalnız kaldığınızı hissettiğiniz zamanlar olur ya, işte o zaman Ergün devreye girmiştir her zaman. Can kardeşim. Şimdi o yolda buraya doğru geliyor. Onu karşılamak için yola doğru da gideceğim. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi içerik üretmek gerçekten kolay iş değil. Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Evet, Ergün geldi. Sağ olsun Can kardeşim, çocukluk arkadaşım beni Yeniçağ'dan aldı. Şimdi Bolu'ya doğru yola çıktık. Zorlu bir gündü. Başımıza gelen aksilikler de bizi biraz daha zorladı. Ama her şeye rağmen çok güzeldi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.